Tatilimiz tüm hızıyla devam ediyor. Kayda almadığımız birkaç yer kalmış. Tabii otelin içinde olmadığı için, otelin biraz dışında olduğu için sonradan öğrendik. Bugün kayda almadığımız aqua park ve tenis kortları var. Ve bir de burada ben Survivor yarışmasına benzeyen bir parkur görüyorum. Ve bir de çok eski bir silindire benzeyen bir şey görüyorum. Bakalım bu bölgeyi önce bir kayda alalım. Sonra aqua park ve tenis kortlarına geçeceğiz. Şimdi az önce demiştik ya otelin çekmediğimiz bazı alanları kalmış diye. Burasını yeni öğrendik. Sürpriz oldu bizim için de. Survivor yarışması yapılıyormuş. Yani bildiğin Acun'un programındaki Survivor yarışmasının aynısı. Yani otelde kalan misafirlerden bir ekip oluşturuyorlar. 2 tane takım oluşturuyorlar. Ve burada yarıştırıyorlar. Bizim için de güzel bir sürpriz oldu. Bugün Survivor yarışması saat 3'te başlayacakmış. 3'te tekrar gelip yarışmadan da görüntüler almak istiyorum. Şimdi bu gördüğünüz bu alet 30 yıl önce buradaki tenis kortlarındaki kumu temizliyormuş. Yani 30 yıl öncesinin silindir makinesi artık kullanılmıyor ama güzel bir görsel etki yarattığı için buraya koymuşlar ve sıra dışı bir görüntü veriyor. Survivor alanından bir görüntü alayım kısaca. Şu karşıda tribünler var. Orada seyirciler oturuyor. Burada Survivor parkuru var. Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Zaten az çok tahmin edebiliyorsunuz neler olduğunu, neler yapıldığını. Birbirine benziyor 3 aşağı 5 yukarı parkur. Tabii öğleden sonra yarışma esnasında da bir çekim alacağım. O zaman daha belirleyici olacak. Ali Bey Otel'in atraksiyonları gerçekten göze çarpıcı, sıra dışı ve davetkar atraksiyonları var. Başarılı atraksiyonları var. Yeni yeni fark ediyoruz. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ali Bey Oteli bizi olumlu yönde, pozitif yönde şaşırtmaya devam ediyor. Sanırım burası çocuklarla dolu bir aquapark. Karşıda da bir macera gemisi var. Burası da aqua havuz mu oluyor? Herhalde öyle bir şey. Aqua havuz. Evet, evet. Havuzun bir özelliği var. Havuz sizi götürüyor, nehir gibi. Adeta, evet, çok güzel, çok eğlenceli. Hareket eden havuz. Bu havuza girmek isterim açıkçası. Devam edelim. Kolay gelsin. Ya buradan havlu alabileceğimiz bir yer var mı? Şu anda kapanmış olabilir ama şurada bir mavi kaydırağımız var. Tamam. Onun alt tarafında ofisler var. Havlu Tamam. ofisi de Veriyorlar orada. değil mi? Tabii ama dediğim gibi kapanmış olabilir. 1.30 gibi açılıyor. Ben öyle hatırlıyorum. Bir tamam, bakın tamam. orada yazıyor. Tamam. Evet, karşıda kocaman bir kaydırak var. Sanırım bu birkaç kişinin ortak kullandığı bir kaydırak. Evet, burada da zaten bu kullanılan ne diyelim bunlara, simit mi diyelim. Buna oturuyorlar. 3-4 kişi, 2 kişi, 3 kişi bu kocaman kaydıraktan yukarıdan kayıyorlar. Evet. Görüntü bunu gösteriyor.
Hem havuz keyfi hem aquapark keyfi bir arada. Mini market. Marketimiz bile var. Kolay gelsin. Havlu da Şöyle yemek saati. şu an alamıyoruz mu? Yemek saati şöyle alalım. 1.30'da açın. 1.30'da mı? Burada hemen sağda var. Tamam tamam. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Maalesef şu an havlu alamıyoruz. Dolayısıyla nehir akıntılı havuzumuzu şimdilik deneyemeyeceğiz. Ya da havlusuz da deneyebiliriz. Dur bakalım. Otel hemen hemen akıntılı havuz.
Bir önceki sahil çekimimizde sabah saatleriydi. Sahilde kimse yoktu, bomboştu sahil. Bugün de öğlen saatlerinde bir sahil çekimi yapmak istedim. Şimdi denizin kenarında biraz yürüyüş yapacağım. Aynı zamanda da buranın denizi hakkında sizlere kısa kısa bilgiler vereceğim. Çünkü buranın denizi de biraz farklı. Yani Manavgat bölgesindeki diğer denizlere göre biraz farklı. Nedir bu fark? Şimdi şöyle bir kamerayı çevirelim. Şöyle denizi gösterelim önce. Biraz farklılıklar gösteriyor bu deniz. Manavgat bölgesindeki diğer sahillere göre biraz farklı açıkçası. Şimdi denize girdiğiniz zaman sadece 1 metre sonra bu deniz derinleşiyor. Derinleşmeye başlıyor aniden. 2 metre olduğu zaman, yani 2 metre ilerlediğiniz zaman 2 metre oluyor. 3 metre ilerleyince 4 metre falan oluyor. Ve daha sonra 7 metreye kadar çıkıyor. Yani birdenbire derinleşiyor. Denizin içinde girdiğiniz zaman çakıl var. Yani normal kum yok. Başka ne gibi farklılıkları var? Mesela Manavgat bölgesinin bu bölümü aslına bakarsanız dümdüz ve çok uzun bir sahilden oluşmakta. Yani ne gibi özelliği var? Mesela okyanus denizi gibi, yani dümdüz ve çok açık bir sahili var. O yüzden her gün hemen hemen dalgalı bir suyu var, bir denizi var. Deniz okyanusa benzediği için her gün dalgalı oluyor. Onun dışında suyun sıcaklığı gayet güzel. Ben girdim, yüzdüm. Tabii bu havada zaten 30 derecede, 35 derecelerde Antalya'da denize girmek kadar güzel bir şey yok açıkçası. Az çok bilirsiniz. Ama dedim ki bu deniz madem biraz farklı, farklılıklardan size biraz bahsetmek istedim. Mesela bugün deniz çok fazla dalgalı değil. Çok daha fazla dalgalı oluyor. Bu dalgalar çok daha büyük olabiliyor. Gün gün değişebiliyor açıkçası. Antalya Manavgat Ali Bey Oteli'ndeki tatilimizin 5. gününden kareler. Şimdi Survivor yarışmasının saati geldi. Saat 3 oldu. Gösteri başlayacak. Survivor gösterisinden şimdi görüntüler alacağız. Ben de merak ediyorum nasıl olacak. Hadi bakalım, eğlence başlasın. Şimdi az sonra Survivor yarışması başlayacak. Bir tane bayan yarışmacıya ihtiyacımız var efendim. Bir tane bayan ihtiyacımız var. Oynamak isteyen var mı? Мы начинаем через несколько минут, и также для нашей команды нам потребуется еще одна девушка. Кто хочет поучаствовать, подходите, записывайте имя. И также не забывайте, участие могут принимать лица от 16 лет. Şimdi yarışmanın nasıl ilerleyeceğine dair bilgiler veriyorlar. Farklı dillerde. İnsanlar ne yaptıklarını yarışma esnasında bilsinler diye. Oyunlarımıza, Survivor oyunlarımıza hoş geldiniz. Bugün düşeceğiz, kalkacağız, eğleneceğiz, terleyeceğiz ama değecek bugün, değecek. Saatte saat 3. Survivor madalyalarımız var. Sonra Oyun saat 3, sonunda hava çok sadece sıcak. Bu havada Survivor'a da katılanlara veriyoruz. Survivor Artık yarışması altın madalya, gümüş madalya kim biraz alacak? zor olacak O herhalde ama bakalım. Okey.
Efendim yine soruyorum tabii ki oynamak isteyen Takımlar misafirimiz karşıda, var mı? iki tane Yarışmak takım var. isteyen misafirimiz var mı? Ladies and gentlemen, Bir tane I want yarışmacı to arıyorlar. Who wants to play Bulamıyorlar. with us? Who wants to enjoy with us? İki takım da gençlerden oluşuyor ki bu havada, bu sıcakta zorlanmayacaklardır. İlk yardım. Eğer bir kişi daha bulursalar yarışma başlayacak. Принять участие нам нужна одна девочка от 16 лет. One, two, three, let's go. Engellerden geçiyoruz. Engellerden geçtik. Evet, geçiyoruz. Geçtik. Engellere takılırsak geri dönüyoruz. Evet. Bastık. Mavi takım geldi. Arif geldi. Arabayı park ettik. Arabayı park ettikten sonra topları sapanlara yerleştirdik. Çok çekmeye gerek yok. Göğüs hizasında çektik. Bıraktık. Arif 1. Arif 1. 2 tane atan ilk puanı almış oluyor. Evet. Arif 1. Blue 1. Blue 1. I will try to take again one more point. Okay. Till you get 2 points you will try. Değerli yarışmacılarım, 2 puan alana kadar deniyorsunuz ve Arif 2. Arif 2. Bu kadar basit. Çok germeye gerek yok. Çok etseniz top yukarı çıkar. Çok yukarıdan yaparsanız aşağı gider. Ortası sizde. Şimdi evet. İlk oyuncularımız takım kaptanları. İlk sırada olanlara ben takım kaptanları diyorum. 6. gündeyiz. Saat sabahın 8.30. Son olarak çekimi almadığımız tenis kortları kaldı. Hedefte tenis kortları var. Tenis Center'ın girişinden içeri girelim. Pandemi tedbirleri burada da var, her yerde olduğu gibi. Tenis Center'ın haritası. Görüyorsunuz, birçok tenis kortu var. Normal bir 5 yıldızlı otelde genellikle bir ya da iki tane ya da en fazla 4-5 tane tenis kortu bulunur. Burada birçok tenis kortu var. Bu da ilgi çeken bir detay gerçekten. Bakalım neler var içeride. Tenis Center'da bir tane tenis bar diyebileceğimiz bar var. Ofisler, Wimbledon ofis, Roland Garros ofis, Tenis Center binası, Australian Open ofis karşıda. Alt tarafta dükkanlar, spor ayakkabılarının satıldığı dükkanlar. Böyle yukarıya bir bakalım ne var yukarıda. Yukarıda da bir tane bar varmış. İyi, güzel. Buradan da daha kuş bakışı çekeriz. Daha iyi oldu buraya çıktığımız. Böyle karşıda bir amatör tenis maçı yapılıyor. Sanırım otelde kalan misafirler kendi arasında tenis maçı yapıyorlar. Baba oğul galiba. Burada muazzam bir tenis kortu manzarası var. Tenis kortları manzarası var daha doğrusu. Yan yana dizilmiş sıra sıra birçok onlarca tenis kortu. Yani ben daha önce Antalya'da bir 5 yıldızlı otelde bu kadar fazla bir arada tenis kortunun bulunduğu bir otel hiç görmedim, duymadım da. Sağınız solunuz
her yer tenis kortu. Şurada karşıdaki kortta da sanırım herhalde müsabakalar yapılıyor. Nasıl diyeyim? Resmi müsabakalar yapılıyor. Yani önemli maçlar yapılıyor herhalde. Bayraklar var. Kort daha bir güzel inşa edilmiş. Tribün var. Yani daha özel yapılmış bir tenis kortu karşıdaki. Gördüğüm kadarıyla daha henüz herhangi bir turnuva yok. Yani burada sık sık turnuvalar yapılıyormuş. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen tenisçiler arasında. Sanırım şu anda herhangi bir turnuva yok. Olmadığı için de boş görünüyor. Üst kattaki bar da zaten faaliyette değil şu anda. Muhtemelen pandemi kapsamında bazı şeyler daha yavaş yürüdüğü için, işlediği için henüz turnuva yapılamıyor olabilir. Karşıda da tenis kortları var. Yani bu otele geldiğinizde eğer bir tenis severseniz, tenis oynamayı seviyorsanız aradığınız her şeyi eksiksiz olarak bulabileceksiniz. Bunu da bilmenizde yarar var. Tenis kortunu biraz yakından almak istedim. Evet, şurada dünya bayrakları. Her ülkeden bayrak var. Bazıları yıpranmış ama olabilir. Gayet güzel inşa edilmiş. Şöyle aşağıdan alalım. Evet, tenis kortu da bu şekilde. Sahayı tam çekemedim. Karşıda tenis oynayanlar oturuyordu tam ortada. Onları çekmek istemedim. Çünkü özeline girmek istemiyorum hiç kimsenin.